Merhaba dostlar ve derinlemesine düşünmeye meraklı ruhlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün psikolojinin devlerinden Carl Jung'un en dönüştürücü teorilerinden birine dalıyoruz. Gölge teorisi. Hiç kendinizde anlam veremediğiniz öfke patlamaları, kıskançlıklar ya da utanç duyduğunuz düşünceler oldu mu? Ya da başkalarında sizi aşırı rahatsız eden şeyler. İşte tüm bunların ardında Jung'un gölge dediği bir şey yatıyor olabilir. Bu videoda gölgenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve neden onunla yüzleşmemizin kişisel gelişimimiz için bu kadar kritik olduğunu konuşacağız. Hazır olun, çünkü bu yolculuk sizi kendinizle daha derin bir bağlantıya taşıyacak. Jung'a göre psikolojik sağlığımızın anahtarı, bilinç dışımızdaki unsurları anlamak ve onları bilinç düzeyine taşımaktır. Bu unsurların en güçlülerinden biri de gölgedir. Gölge, sadece karanlık ve kötücül değil, aynı zamanda potansiyel barındıran bir hazine de olabilir. Onu görmezden gelmek, içimizdeki enerjiyi boşa harcamak demektir. Peki, tam olarak nedir bu gölge? En basit ifadeyle gölge, bizim kendimize yakıştıramadığımız, toplumun veya ailemizin bize kabul ettiremediği, utanç duyduğumuz veya zayıf gördüğümüz tüm özelliklerimizin toplandığı, bastırdığımız bilinç dışı kısmımızdır. Bunlar arzu, dürtü, zaaf, korku, kıskançlık, öfke, tembellik, bencillik gibi negatif olarak algıladığımız her şey olabilir. Ancak aynı zamanda yaratıcılık, spontane olmak, cüretkarlık gibi pozitif ama bastırılmış özellikler de gölgede yer alabilir. Gölgenin oluşumu çocukluk dönemimize dayanır. Ailelerimizden ve toplumdan gelen mesajlarla belirli davranışların iyi, bazılarının ise kötü olduğunu öğreniriz. Kabul görmek, sevilmek için persona dediğimiz bir maske geliştiririz. Personamıza uymayan her şey gölgeye itilir. Örneğin, erkekler ağlamaz diye büyüyen bir çocuk hassasiyetini, kızlar öfkeli olmaz diye büyüyen bir kız ise öfkesini gölgesine atar. Gölgemiz bastırılmış olsa da yok olmaz. Aksine kendini çeşitli yollarla gösterir. En belirgin yolu projeksiyon, yani yansıtmadır. Başkalarında bizi aşırı rahatsız eden, eleştirdiğimiz şeyler, genellikle kendi gölgemizde reddettiğimiz özelliklerdir. Ayşe çok dedikoducu derken kendi içimizdeki dedikodu eğilimini yansıtabiliriz. Gölge, rüyalarımızda semboller, korkutucu figürler olarak da karşımıza çıkabilirken, anlık öfke patlamaları gibi istem dışı davranışlar ve başarıya ulaşmak üzereyken kendimizi engelleyici sabotajlar da gölgenin dışa vurumu olabilir. Gölgemizle yüzleşme fikri ilk başta ürkütücü gelse de, Carl Jung'a göre bu, gerçek bütünlüğe ulaşmanın kaçınılmaz ve tek yoludur. Bu sürece gölgeyle bütünleşme diyoruz. Bu, bir düşmanla savaşmak değil, kendimizin reddettiğimiz bir parçasıyla barışmaktır. Peki, gölgemizi tanımak, onu kabul etmek bize ne kazandırır? İçsel çatışmalar azalır, kendimizi daha eksiksiz hissederiz. Gölgeyi gizlemek için harcadığımız enerji özgürleşir. Yapıcı amaçlar için kullanılır. Kendimize ve başkalarına karşı daha anlayışlı, empatik oluruz. Gölgenin bizi gizlice yönettiği otomatik davranışlar son bulur, tepkilerimizi bilinçli yönlendiririz. Peki, bu yüzleşme yolculuğuna nasıl başlarız? Atabileceğimiz değerli adımlar var. Başkalarında sizi en çok ne rahatsız ediyor? O eleştirdiğiniz özellikler sizde de bastırılmış olabilir mi? Tekrarlayan rüyalarınızda veya kabuslarınızda hangi semboller karşınıza çıkıyor? Ne zaman aşırı tepki verdiğinizi, hangi durumlarda kendinizi kontrol etmekte zorlandığınızı fark edin. Düşüncelerinizi, korkularınızı, utançlarınızı özgürce bir günlüğe yazın. İç dünyanızı gözlemlemek, gölgenizin fısıltılarını duymanıza yardımcı olabilir. Bir terapistle çalışmak, gölgenizin derinliklerine inmek için size güvenli bir alan sağlayabilir. Unutmayın, gölgeyi yok etmek değil, onu bütünleştirmektir amaç.
Bu, o özellikleri kabul ederek onları bilinçli bir şekilde yönetmeyi öğrenmek demektir. Bastırdığınız öfke sınır koyma, tembellik dinlenme, kıskançlık başarma arzusu olabilir. Gölgeyi tanımak, içimizdeki yaratıcılık, cesaret gibi pozitif potansiyeli de ortaya çıkarır. Carl Jung'un gölge teorisi, kendimize yapacağımız en dürüst ve zorlu ama en ödüllendirici yolculuklardan biridir. Gölgenizle yüzleştiğinizde daha otantik, bütün ve özgür bir benliğe doğru adım atmış olursunuz. Siz gölgeniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkalarında sizi en çok ne rahatsız ediyor? Yorumlarda benimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.